Arkadaşlar merhaba, Mert ile Tasarlık kanalıma hoş geldiniz. Bugün SolidWorks yeni başlayanlar için pratik çizimlerimizle devam ediyoruz. Çizeceğimiz parça bu, ekranda gördüğünüz üzere. Hemen çizim sayfamı açayım. Çizim sayfama girerken nereden çizsem daha mantıklı olur düşünüyorum. Bu sağ, yani sol taraftan şuradaki çizimi yaptığım an daha işin bakıcı olacağını düşünüyorum. Hemen sağ düzlemde bir çizim açıyorum. Ardından parçamı çizmeye başlıyorum. Evet, rastgele kaba ölçülerle çizdik. Hemen şimdi genel boyumuzu verelim. Genel boyumuz 135 mm. Burayı verdik. 135 mm. Devam ettirelim. Şuradan şöyle kapatalım. ...135 mm verdim. Burası 10 mm'ydi. 10 mm'yi buradan girdim. Dedim ki elim CTRL'ye basılı tutarak bu çizgi, şu çizgiyi seçtim. Ardından dedim ki bunlar birbirine eşit. 10'ar milimetre haline gelmiş oldu. Enişteki kanal 55 mm, şurası 55 mm'ymiş. Dıştaki kanalım 75 mm, şurası. Şimdi programa ufak bir hesaplattırma yapacağım şu şeylerle alakalı. 135 eksi 75 şöyle yapalım. Hiç kafadan işlem yapmaya gerek yok. Ölçerli komuta girdim ki 135 eksi 75 bölü 2. İşlem önceliğinden olayı büyük ihtimalle olmadı. Şöyle 75'i düzeltelim. Şuradan şöyle yapıyoruz. 135 eksi 75 60 mm oluyor. 2'ye böldüğümüz zaman 30 mm. Aynı şeyi de buraya yapalım. Diyelim ki 135 eksi 55 kaç? 80 mm. 80'in yarısı 40. Matematik olarak çizimi tamamlamış oldum. Bunun 90 mm bir kalınlığı var. Orta düzlemden katı oluştur diyorum. 45-45'i eşit parçaya böldü ve alt düzlemde katı oluşturdu. Şimdi şuradaki 45 mm ve 75 mm yüksekliğinde olan bir çapım var. Onu çizeceğim. Sağ tık yaptım bu düzleme, dik baktım. Bir daha sağ tık yaptım, çizimimi açtım. Şimdi ortalama olarak ben şuradan şöyle bir tane eksen çizgimi çizdim. Bunun genişliği 45 mm'ymiş. İki tane dairem vardı. Birisi radius 20, birisi çap 20. Radius 20'nin çapı 40 mm. İçerideki çapı zaten 20 mm'ydi. Hemen bakıyorum. Şuradan şöyle bir teğetliğim olacak. Benim çizgimi çıkardım. CTRL'ye şuraları sildim. DT yaptım. Elim CTRL'ye basılı tutarak dairemi seçtim. Bu çizgimi seçtim. Dedim ki bunlar birbirine teğet. Ve şu fazlalık kısmı budadım. Obje aynı kısmından bu çizgi etrafında aynala ve ardından şuradaki çizimi kapat dedim. Şurayı kapatmayı unutmuşum. Orayı da kapattık. Tamam. Ardından şuradaki dairemi budadım ve katı hale dönüştü. Unsurlar bölümünden katı oluşturma. Nereye kadar katı oluşturma? Şurayı ters çevirdim. İster 75 mm girerseniz, ister dersiniz ki burada yüzeye kadar. Hangi yüzeye kadar? Bu yüzeye kadar 75 mm katı oluştur. Bakıyorum. Oluştu mu? Oluştu. Şimdi şuradaki federlere geldi. Federleri yapmadan önce delikleri yapalım. Hemen şöyle üstten bakıyorum. Sağ tık yaptım. Çizimimi açtım. Bir dairem vardı burada. Ardından şuraya merkez çizgimi çektim. Aynalama işlemi yaparım. Seç dedim. Onu ayladım. Ve ardından bir daha bir merkez çizgisi seçtim. Eksen çizgimin noktasından bir çizgi daha çektim. Ama bu tabi yardımcı olacak. Yardımcı olarak ayarladım. Hemen dairemin ölçeğine bakalım. Dairemin çapı 12 mm'ymiş. Çap 12 mm'yi yazdık. Kaça kaç? Şuradan şurası 20 mm'ye 105 mm'ymiş. Tamam, şöyle yapalım.
Şuran 20 milimetre yanlış yerden verdik, evet. DT'li sildim. Dedim ki şunla şu çizgim arası 20 milimetre olacak. Ve ardından eksenle olan çizgi orası 105 milimetreydi. 105 bölü 2 yapıyorum. Otomatik olarak eksene gelmiş oluyor. Ardından obje aynı kısmından bu dairemi şu çizgi tarafında aynalı onayla, bir daha girdim aynalamaya. Bu iki tane dairemi bu çizgi etrafında aynalı. Tamam. Kesme komutundan tümünden kes. Evet, dairelerimi de yaptım. Şimdi sıra sadece bu federlerle kaldı. 1 2 3 4, evet 3 4 5 aşamada bitecek parça. Şimdi şu federleri yapmak için benim bir düzlem atmaya ihtiyacım var. Bu şeyler ortada değil. Federasyon tam ortasından geçmiyor parçanın. Biraz sol tarafı doğru yakın gibi duruyor. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? 37 milime bir düzlem atarız. Katı oluştururuz. Referans düzleminden düzleme girdim. Dedim ki şu yüzeyden ters çevir. 37 milimetre öteye bir düzlem ata. 37 milimetreye bir düzlemim atandı. Düzleme dik bak dedim. Ve bir daha çizimimi açtım. Şuradan şu noktadan şu noktaya ben bir tane feder çiziyorum. Ardından bu federi aşağı aynalamak için parçanın tam ortasına geçen bir makyaj çizgisi, ardından çizgimi federimi offsetledim. Unsurlar bölümüne katı oluşturmaya girdim. Diyor ki diğer tarafa doğru 6 milimetre katı oluştur. Ardından bu düzlemimi gizledim buradan. Bakıyorum herhangi bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok gibi duruyor. Parçama bakıyorum. Sadece parçamın ortasından geçen sadece bir tane federim kaldı. Onu da ayarlamak gerekirse o da kaçtaymış? Parçanın tam ortasında sanırım o. Tam ortasından geçtiği için sıkıntı yok. Orta düzlemden geçen bir düzlemim var mı? Orta düzlemden geçen bir düzlemim yok. O yüzden bir daha referans düzlemine girdim. Dedim ki bu iki yüzey arasında ortada bana bir tane düzlem at. Ardından bu düzleme unsur ağacından dik bak dedim. Hatta şöyle bakalım daha iyi. Buradan böyle dik bak dedim. Sağ tık düzlemi gizledim. Ardından düzlemi tıkladım, çizimimi açtım. Düzlemi bir kere tıkladım, çizimimi açtım. Parçanın sonundan başlıyor tabi buradan. Uzunluğu verilmemiş. Yani uzunluğu tahmini şuralarda bir yerde. Ben biraz içeri doğru gömeceğim. Çünkü katı oluştururken sıkıntı yaratmasın bana. Ölçülerine bakıyorum. 6 mm katı oluşacağı için sıkıntı yok. Şuraya 48 mm diyelim. Şuraya da 56 diyelim. Çizgimiz sabit olsun. Ardından katı oluşturma komutuna girdim. O tarafa doğru kaç milimetre? 6 milimetre bir katı oluştur dedim. Bakıyorum biraz daha dışarıda, biraz daha yukarıda gibi. Sağ tık yaptığım federin çizim düzenledim. Şuradaki ölçümü biraz 50 milimetre 2 milim daha arttırdım ve çizimden çık dedim. Biraz daha oradaki şeyi yakalamaya çalışıyorum. Sanki biraz düşürebilirim. Bir daha sağ tık çizim yaptım. Şuradaki 56'yı da 58 mm çıkardım, biraz daha gömdüm. Şu an biraz daha yakın oldu oradaki federime. Bir ölçü verilmediği için göz kararı yapmak zorunda kaldım. Hemen şuradan gölgeli mod, ardından düz beyaz diyelim, gölgeli modu kapatalım. Parçamız göze daha hoş gözüksün. Bakıyorum eksik bir şey var mı? Eksik bir şey yok. Bu çizim böyleydi arkadaşlar. Bir dahaki çizimlerimize görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın. Desteğe ihtiyacım var.